6 İngiliz subay, 5 av tüfeği ve güneşli bir öğleden sonra. O gün Dinşavay'da patlayan tek bir saçma, Londra'daki tahtı, Kahire'deki sarayı ve sömürgeciliğin aşılmaz denilen o duvarlarını sarstı. Bugün size tarihin gördüğü en trajik kelebek etkisini anlatacağım. Ama bu hikayede kelebekler değil, masum güvercinler var. Bir av partisinin nasıl bir halkın uyanışına ve bir adamın ölümünün nasıl bir hukuk cinayetine dönüştüğüne tanık olacağız. Kibrin, adaletin önünde nasıl diz çöktüğünü görmek istiyorsanız hadi hep birlikte tarihi geri saralım. Sene 1906. Mısır kağıt üzerinde Osmanlı toprağı ama fiilen İngilizlerin arka bahçesi. Ülkeyi yöneten adam Lord Cromer 24 yıldır Mısır'ın başında. Ona taçsız kral diyorlar. Cromer'e göre Mısırlılar kendi kendilerini yönetemez. İngiltere onlara medeniyet lütfetmektedir. Bu kibri iyi anlayın dostlar. İngilizler Mısırlıların köylerine ellerini kollarını sallayarak giriyorlardı. İstedikleri gibi avlanıyor, köylünün malına zarar veriyorlardı. Şikayet edecek bir merci mi? Tabii ki yoktu. Hakim de İngilizdi, savcı da İngilizdi ve kurşun da İngilizdi. 13 Haziran günü 5 subay Dinşavay köyüne geldi. Amaçları güvercin avlamaktı ama o güvercinler yabani değildi. Köylülerin kendi elleriyle beslediği, gübresi ve eti için kulelerde baktığı evcil hayvanlarıydı. Bir köylü için o güvercinler birer aylık ekmek parası demekti. 5 subay Dinşavay köyüne geldi gelmesine ama köylüler onları uyardı. Aman beyim yapmayın, harman zamanı, ekinler kuru, atacağınız bir saçma ekinleri yakabilir. Güvercinlerimizi vurmayın, onlar bizim ekmeğimiz deseler de kibir sağırdır arkadaşlar. Tabii ki subaylar onları dinlemedi ve tüfekler patlamaya başladı. Korkulan oldu. Subayların tüfeğinden çıkan saçmalar kurumuş harmanı tutuşturdu. Alevler bir anda göğe yükseldi. Köylülerin aylarca emek verdiği ekinler gözlerinin önünde kül oldu. Ama asıl trajedi o dumanın içinden geldi. Köylü bir kadın saçmaların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çığlığı tüm köyde yankılandı. Haliyle kendi mallarının yandığını gören Dinşavay köylüleri ellerine ne geçirdilerse taşlarla, sopalarla, tırmıklarla hatta çıplak elleriyle İngilizlere saldırdı. İngilizler panikledi. Ateş ederek kaçmaya başladılar. O çatışmada bir İngiliz subayı yaralandı. Ve subaylardan biri Yüzbaşı Bull, Mısır'ın o korkunç sıcaklığında 8 kilometre koşarak kaçmaya çalıştı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Güneş çarpmasından oracığa yığılıvererek hayatını kaybetti. Diğer subaylar karargaha ulaştıklarında hikayeyi tamamen değiştirdiler. Vahşi köylüler bize saldırdı. Yüzbaşı Bull'u linç ederek şehit ettiler dediler. Oysa otopsi raporu netti. Tek bir darp izi yok, tek bir bıçak yarası yok, ölüm nedeni güneş çarpması. Ama gerçek hiçbir zaman hikayelerin önüne geçemedi. Hemen özel bir mahkeme kuruldu ve 52 köylü sanık sandalyesine oturtuldu. Bu köylülerin arasında 70 yaşında ihtiyarlar, 15 yaşında çocuklar da vardı. Mahkeme dediysem bugünkü gibi bir mahkeme düşünmeyin elbette. Avukat yok, savunma yok, tercüme hatalı. Köylüler neyle suçlandıklarını bile anlamadılar. Mahkeme sadece bir tiyatroydu. İngiliz doktorun subay güneş çarpmasından öldü raporu mahkemede okundu evet. Ama savcılık inanılmaz bir mantık yürüttü. Eğer köylüler saldırmasaydı Yüzbaşı Bull kaçmak zorunda kalmaz ve ölmezdi. Dolaylı yoldan katil ilan edildiler. Karar olaydan sadece 2 hafta sonra 27 Haziran'da açıklandı. 4 köylüye idam, 2 köylüye müebbet, diğerlerine ağır hapis ve halkın önünde 50'şer kırbaç. Peki neden? Çünkü bir İngiliz subayı ölmüştü. O subayın nasıl öldüğünün, niye öldüğünün hiçbir önemi yoktu. Bu olan olaydan sonra mutlaka bir bedel ödenmeliydi ve bedeli tahmin edeceğiniz gibi İngiliz askerleri ya da İngiliz hükümeti değil, bedeli masum köylüler yani halkının en zayıf noktası ödemek zorundaydı. Bu hukuk cinayetinin işlendiğinde tarih 28 Haziran 1906 idi yani infaz günü. İngilizler dar ağaçlarını hapishaneye değil Dinşavay köyünün meydanına kurdular. Köylülerin kendi elleriyle ektiği, hasat ettiği buğdayın üzerine. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar herkesi meydana topladılar. İzleyeceksiniz dediler. Unutmayacaksınız. Burası çok trajik dostlar. Önce idam edilmeyi bekleyen 4 mahkumun önünde
diğer kişileri kırbaçladılar. 50'şer kırbaç, kan revan içinde kalan sırtlar, parçalanan bedenler ve onları izlemeye mahkum edilen köylüler ve daha da önemlisi 4 tane idam mahkumu. Kırbaçlamadan sonra sıra idama geldi. Kırbaçlamayı izlerken sessizce ağızdan dökülen dualar bir işe yaramamıştı. Ve bütün halkın önünde o 4 kişi idam edildi. İdam edilen 4 köylü: Hasan Mahfuz, Yusuf Hassan, Abdullah Zeyn ve Zahran Murat. Bunlar çiftçiydiler, ırgattılar ve çocuk babasıydılar. Bu tablonun en acı veren kısmı belki de şuydu: İdam edilenlerin çocuklarına bile bu sahneyi zorla izlettiler. Bir kız çocuğu babasının dar ağacında sallanan bedenine bakmak zorunda bırakıldı. O gün Dinşavay'da sadece 4 insan ölmedi. İngiltere'nin yıllardır anlattığı o medeniyet masalı da dar ağacında can verdi. Bu vahşet unutulup gitmedi. Tam tersine İngiltere'de büyük bir siyasi depreme yol açtı. Hiçbirimiz beklemeyiz belki ama en büyük eleştiri kendi işlerinden, yazar George Bernard Shaw'dan geldi. Yazdığı kitapta Dunshway Horror adlı kitabında İngiliz hükümetini yerden yere vurdu Shaw. Şöyle diyordu kitabında: siz orada adalet değil, barbarlık dağıtıyorsunuz ve bir hükümet, bir ülke bu şekilde yönetilemez. İngiliz halkı için büyük bir deprem etkisi yarattı bu. Ama asıl patlama Mısır'da oldu. Henüz 32 yaşındaki avukat Mustafa Kamil bu olayı Mısır milliyetçiliğinin en güçlü meşalesine dönüştürdü. El Liva gazetesinde her gün Dinşavay'ı yazdı. Kahire'nin meydanlarında haykırdı. İngilizler adalet değil, kan getirdi. Sizden adalet istemiyoruz, sizin gitmenizi istiyoruz. Onun bu çağrısı şehirli aydından en ücra köydeki çiftçiye kadar herkesi birleştirdi. Peki somut olarak ne değişti? İlk kurban hikayenin başında anlattığımız taçsız kral Lord Cromer oldu. Lord Cromer bu olayın yarattığı baskıyla Nisan 1907'de istifa etti. 24 yıllık hükümranlığı son bulmuştu. Bir köy meydanında son bulan 24 yıllık bu saltanat İngiliz meşruiyetini bir daha onarılamayacak şekilde parçalandı. Ve yazılarıyla bu meşruiyetin parçalanmasına sebep olan Mustafa Kamil ne yazık ki bu durumdan bir yıl sonra 34 yaşında hayatını kaybetti. Bu uyanış 1919'daki Büyük Mısır Devrimi'nin en önemli kıvılcımlarından biri oldu. Dinşavay'da dar ağacında can veren 4 köylünün intikamı neredeyse yarım asır sonra alındı. 1952'de Hür subaylar darbe yaptı. 1956'da İngilizler Süveyş'ten tamamen çekildi. O güvercin kulelerine ateş açan subaylar farkında olmadan kendi imparatorluklarının Mısır'daki sonunu yazmışlardı. Bugün Dinşavay'da o 4 köylü için bir anıt müze var ve müzenin tepesinde gökyüzüne kanat çırpan 4 güvercin heykeli yükseliyor. Tarih bize şunu öğretiyor: bir köy meydanında kurulan her dar ağacı eninde sonunda o kibrin sahibi içinde bir hesap sorma anına dönüşebilir. Adalet bazen mahkeme salonunda değil, bir halkın asla pes etmeyen hafızasında tecelli eder. Bu trajik öykünün üzerine, Dinşavay'daki bu katliamın üzerine bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama lütfen bizi desteklemeyi, abone olmayı ve yorumlarda ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın. Ve Dinşavay'daki gibi acı hatıraları öğrenmek, ne yazık ki ölen insanları veya bunun gibi durumları yad etmek istiyorsanız hadi hep birlikte yine tarihi geri saralım. Görüşmek üzere.